Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. İsfahan'dayım. İsfahan'ın eski mahallelerindeyim ve şu an gördüğünüz gibi ben Cuma Camii'nin önündeyim. Cuma Camii İslam'dan sonra 1300 yıllık bir tarihi var. Bu cami İran İslam mimarisinin bir örneği. Daha doğrusu tek örneği bile diyebiliriz. Çünkü birçok döneme ait. Gelin içeriye bakalım. Size tek tek anlatacağım. Eğer bu camiye gelirseniz benim videomu açın. Benim videomu izleyerek bu camiyi geçin. Çünkü çok fazla ayrıntılı bilgi vereceğim. İlk olarak bu camiye girdiğimiz zaman karşımızda bir zincir görüyoruz. Bu zincirle alakalı birkaç tane rivayet var. Bunlardan bir tanesi, bu camiye at üstünde kimse giremesin. Ya da başka bir rivayete göre ise buraya gelenler bu zincire asılıp medet umuyorlarmış. Allah'ım ben günahkarım, benim günahlarımı affet diyorlarmış. Tabi hangisi tam olarak doğru bilinmiyor. Bunlar rivayetler. Şimdi camiye giriyoruz. Şimdi caminin şu anki şekli şu şekilde. Bakın böyle bir dikdörtgen. Önceden ama biraz daha yana doğruydu. Sonradan değiştiriliyor. Şimdi ufak bir şekilde size bu cami nasıl gerçekleşti onları anlatacağım. Bu caminin bulunduğu yer aslında önceden ateş tapınağıydı. Tabi bazı kaynaklarda önceden kilise olduğu, sinagog olduğu iddia ediliyor ama hayır, ateş tapınağı dememek için bunu söylüyorlar. Çünkü Sasaniler dönemine ait bir tane sütun yeri de var. Yani buradan da aslında ateş tapınağı olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten İran'da bazı camilerin bulunduğu yer önceden ateş tapınağıydı. Hatta İmam Reza Türbesi'nin bulunduğu yer de önceden ateş tapınağıydı. Size Zerdüştlük videomda bunu anlatmıştım. Şu anda Zerdüştler orayı ziyarete gidiyorlar ama İmam Reza için değil, o ateş tapınağı için ziyarete gidiyorlar. Şimdi bakın, ilk olarak Abbasi halifeler döneminde burası böyle bir dikdörtgen şeklinde üstü açık inşa ediliyor. Sonra Ali Buye zamanında buradaki işlemeler gerçekleşiyor. Ve sonrasında ise Selçuklu zamanında ilk olarak Nizamülmülk kubbesi yapılıyor. Ve sonrasında da Tacülmülk kubbesi yapılıyor. Ve sonra Selçuklular zamanında 4 tane eyvan yapılıyor. 4 eyvan mimarisi İslam'dan önce de İran mimarisinde vardı. Sonra İlhanlılar zamanında, o zamanlarda yüksek kat modada ve onlar da geliyorlar buraya kat çıkıyorlar. Bakın şu an 2 kat. Ve sonra Muzafferiler zamanında ise buranın üstünü kapatıyorlar. Birkaç yer ekliyorlar. Yavaş yavaş cami büyümeye başlıyor. Ve sonra Timurlular zamanında işlemeler gerçekleşiyor. Bakın çini işlemeleri. Ve sonra Safeviler döneminde ise bakın eklemeler yapılıyor ve işlemeler çoğaltılıyor. Ve Kaçarlılar zamanında da eklemeler oluyor ve Şah Pehlevi zamanında da restore ediliyor. Şimdi gelin içeriye bakalım. Bu cami İslam-İran mimari harikası. Gelin şimdi buraya bakalım. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada da birkaç dönemi görüyoruz. Ve bakın, bu minik kubbelerin hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsi farklı. Bu işlemeler İlhanlılar zamanına ait. Şimdi ben İran'da kala kala, İran'ı geze geze artık hangi mimarinin hangi döneme ait olduğunu
İlk baktığım an görüyorum. Şuraya bakın. Bakın burada bir alçı işleme var. İran-Irak Savaşı'nda Irak savaş uçakları buraya bomba atıyorlar ve o yüzden burası restore ediliyor. Asıl amaç Nizamülmülk kubbesini yıkmak ama çok şükür ona denk gelmiyor. Bu kısma denk geliyor. Burayı da restore ediyorlar. Şimdi gelin Nizamülmülk kubbesine bakalım. Bu kısma bakın. Sütunun ilk hali böyle ve sonrasında yani dönem değiştiğinde bu şekilde tuhla ile başka bir sütun yapılıyor. Buraya bakın. Bura Safaviler döneminde yapılıyor. Buraya gaz lambası koyuyorlar. Yani burayı ışıklandırmak için. Ve şekline bakın. Sanki bir Safevi askeri gibi. Bakın şurası yüz kısmı, şurası sakalı, şurası da baş kısmı. Nizamülmülk kubbesinin altındayım şu an. Buranın yüksekliği 9 katlı bir bina yüksekliğinde. Bakın. Selçuklular döneminde o zamanlarda tuğla işleme yapılıyordu. Safeviler döneminde ise alçı ve mermer işleme. Şimdi yukarıya baktığımız zaman tuğla işleme, Selçuklular dönemi ve alçı işleme ve mermer işleme var. Bunlar da Safeviler dönemine ait. Yani bu caminin her kısmı farklı bir döneme ait. Şimdi bakın alt kısım kare. Yukarı doğru çıktığımız zaman bakın yavaş yavaş yuvarlak olmaya başlıyor ve kubbe bu şekilde kapanıyor. Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman buradaki yamukluklar ne acaba diyoruz. Allah Allah. Cami böyle ama burada bir yamukluk var. Bunun sebebi ilk başta size demiştim ya. Caminin şekli ilk olarak böyleydi, sonra böyle çevriliyor. Bakın o zamandan kalma bir yapı var burada. Burada çok güzel bir alçı işleme var. O zamanlarda mikrofon yoktu. Bu camilerde sohbet edebilmek için sesin yüksek olması gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorlardı? Bakın şurada bir minik bir kapı var. Bu kapıdan şu yukarı çıkıyorlar ve oraya çıktıkları zaman ses eko oluyor. Ve bu şekilde caminin her yerine sesleri ulaşabiliyordu. Sasaniler dönemine ait sütun tam buranın altında. Ama şu an kapatılmış.
Evet, bu eyvanın adı Sahip. Burada Safeviler dönemine ait çini işlemeleri görüyoruz. Yukarı doğru çıktığımız zaman bu işlemeler değişiyor. Ve bu eyvanların hepsinin farklı işlemesi var. Tek tek onları da göstereceğim. Hemen şurada bir tane bir kitabe var. Bu kitabede İsfahan ve İsfahan'ın etrafından şu kadar biz işte vergide indirim yapacağız yazıyor. Yani vergide indirim yazıyor aslında burada. Safeviler dönemine ait. Bu cami çok büyük. Her kısmında tek tek farklı döneme ait mimari var. Gerçekten ben burayı çok seviyorum. Buraya belki 10 defa gelmişimdir. O yüzden sizin de burayı görmeniz için buraya özel video hazırlıyorum. Şimdi bu tarafta ise Ostad Eyvanı var. Bakın, bu eyvanda tamamen farklı. Safeviler dönemine ait çini işlemeleri görüyoruz. Ama farklı işlemeler var burada. Şimdi burayı okur musun? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Şimdi buraya bakın. Hemen karşısında ayna şeklinde, aynı şekilde bu yazıyor. Ve sonra buradaki güzel işlemeleri görüyoruz. Ve aşağı doğru baktığımızda da burada bir tane şiir yazıyor. Şimdi ben bu şiiri okuyamıyorum. Gerçekten herkes bunu okuyamaz. Onu yazdık. Eşim şimdi okuyacak. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. چون نامه جرم ما به هم پیچیدند بردند به دیوان عمل سنجیدند بیش از همگان گناه ما بود ولی ما را به محبت علی بخشیدند. Evet, burada böyle bir şiir yazıyor. Şuraya bakın, 2 tane firuze renginde çizgi var. Bu çizgilerin üzerine güneş geldiğinde, yani tam olarak gölge ikinci çizginin üzerine geldiği zaman öğle ezanı vakti. Şimdi buranın tavanına baktığımız zaman bakın, hiçbiri birbirine benzemiyor. Geometrik şekiller var ama hepsi farklı. Dünyanın en güzel alçı mihraplarından bir tanesi Moğol hükümdarı Olcayto yaptırıyor. Bu alçının üzerinde Sultan Muhammed yazıyor. Yani onun yaptırdığı yazıyor. Olcayto Müslüman olduğu zaman adını Muhammed olarak değiştiriyor. Ve burada La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Ali Veliyullah yazıyor. Yani Olcayto Müslüman oluyor demiştik ya. İlk Sünni oluyor, sonra Şii oluyor. Şii olduğu zaman bu mihrabı yaptırıyor. Ve sonrasında tekrar Sünni oluyor. Ve sonrasında tarihi kaynaklarda Hristiyan olduğu, hatta vaftiz yaptığı geçiyor. Ve sonrasında da tekrardan Şaman oluyor. Bu minbere bakın. Bu minberin üzerindeki ahşap işlemelerde hemen bu mihrabın işlemesini görüyoruz. Bakın, küçük küçük. Şu minber Kaçarlılar dönemine ait, bu İlhanlılar dönemine ait ve bu da Safeviler dönemine ait. Burada hemen caminin şebistanı var. Bu şebistan kışın sıcak, yazın ise serin oluyor. Şu an serin, yazın çünkü. Ve buranın ışıklandırılması da hemen tavanda mermer işleme var. Bakın. Gündüz ışıklandırmasını bu şekilde yapıyordu.
Hemen caminin ortasında böyle bir garip yapı görüyoruz. Acaba bu yapı ne diye düşünüyoruz. Önceden bu yapı 2 katmış. Sonrasında 1. katı yıktırılıyor. Onun sebebini anlatacağım. Şimdi 3 tane rivayet var. Bir tanesi Kabe'ye gidecekleri zaman onun öncesinde tavaf etmeyi alıştırma yapmak için. Bir tanesi bu. Safaviler dönemine ait. İkincisi suyu serin tutması. Çünkü bakın güneş o kadar keskin geliyor ki şu an ben gözlerimi açamıyorum. Bu üzerinde olduğu zaman güneş suya gelmiyor ve su serin oluyor. İkincisi de. Şimdi biz bu yapının üzerine çıktığımız zaman, tabii şu an çıkamayacağım. Önceden çıkmıştım. İnerken çok zorlandım. Şuraya çıkacağım. Şuradan. Bakın ses eko yapıyor. Sesimi duyuyor musunuz? Önceden burada konuşmaların yapıldığı, sohbetlerin yapıldığı iddia ediliyor. Bakın, ey Müslümanlar. Sesimi eko yapıyor. Şimdi hemen karşımızda derviş eyvanı var. Şimdi baktığımızda bu eyvan çok farklı. Uzunluğu çok fazla. Farklı işlemeler var. Safevi ve İlhanlılar dönemine ait işlemeleri görüyoruz. Bakın burası öyle bir tasarlanmış ki bu eyvan çok uzun. Bakın diğerleri o kadar uzun değildi. Bunun sebebi kışın güneş ışınları o sona kadar gidiyor. Yazın ise buraya kadar geliyor. Yani kışın sıcak tutmak için, yazın ise serin tutmak için tasarlanmış bir mimari. Buranın sıcağı öyle böyle değil. Yani Türkiye'nin hangi bölgesi bu kadar sıcaktır bilmiyorum ama buranın sıcağı insanı haşlıyor. Öyle böyle değil. Yani yanan daha düzelmiyor. Her eyvanda bir tane bu şekilde taş büyük kaseler var. Su koyuyorlarmış. Bayram günlerinde de şerbet konduğu söyleniyor. Şuraya bakın. Ben buradan karşıya baktığım zaman karşı eyvanın en güzel görüntüsünü buradan görebiliyoruz. Timurlular dönemine ait alçı işlemeler var. Hemen altında ise Safeviler dönemine ait işlemeler görüyoruz. Hemen burada bir tane taş görüyoruz. Bakın etrafı da kapatılmış. Şimdi bu kısım gölge olduğu zaman öğle öncesi ve o gölge tam olarak bu taşın üzerine geldiği zaman ise öğle ezanı okunuyor. Sütunun üzerine alçı çekilmiş ama şu kısımlara bakın. Eskiden nasılmış bunları görebiliyoruz. Sütunlar yamuk bakın. İsfahan Cuma Camii UNESCO Kültür Mirası'nda yer alıyor. Ama Guinness Rekorlar kitabında da yer alması gerekiyor. Neden? Çünkü burada 476 tane kubbe var. Bakın minik minik dolu kubbe var. Evet, hemen karşımızda Tacül Mülk kubbesini görüyoruz. Kubbe alanında mimarlık harikası olarak biliniyor.
Selçuklular dönemine ait. Çok fazla işlemeler var bakın. Bakın. Şu an restore ediliyor. Yakınlaşamıyoruz. Buraya Amerika'dan bir profesör geliyor. Bu kubbeyi gördüğü an inanılmaz bir şekilde şaşırıyor. Çok güzel, mimarlık harikası diyor ve buradan o kadar etkileniyor ki ben öldüğüm zaman beni bu topraklara gömün diyor ve vefat ettiğinde İran'a getiriyorlar. Şu an Hacı Köprüsü'ne yakın bir yerde hem eşi hem de kendisinin kabri var. Gerçekten de müthiş. Bu camide hiçbir küçük kubbe diğerine benzemiyor. Hepsinin mimarisi farklı. Bakın. Burası sahip eyvanıydı. Burası derviş eyvanıydı. Karşımızdaki Ostad eyvanı, yani Üstad eyvanı ve hemen burada da şagirt eyvanı var. Yani öğrenci eyvanı. Neden buraya öğrenci demişler? Karşı tarafı burayı yapan kişinin üstadı yaptırıyor. Burası da o üstadın öğrencisinin yaptığı eyvan. Ve o zamanlarda gelip üstada öğrencin senden daha iyi yapmış diyorlar. Ve o da diyor ki o da bunu tarih kanıtlar diyor. Hemen şuraya bakın. Hemen burada küçük bir eyvan var ya. O karşıdaki eyvanın küçük hali. Üstad bunu tarih kanıtlar demişti ya. Evet, aynı şekilde bakın. Öğrencisi burada bir hata yapıyor. Bir çökme oluyor. Şu işlemelere de bakın. Dur, şu kısımda gösterirsem daha iyi olur. İlhanlılar dönemine ait. Bakın. Hemen burada da var. Buradaki işlemelere bakın. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Hatta şu ikisi birbirine benzese de tamamen farklı. Biri üstten geçiyor, biri alttan geçiyor. Burada ise Ali yazıyor. Bu caminin 10 tane kapısı var. Şimdi biz dışarı çıkacağız. Hemen şurada bir tane kitabe var. Burada da indirimlerden bahsediliyor. Yani önceden halka duyuru yapılacağı zaman bu şekilde kitabelere yazıp asıyorlarmış. Bakın. Cuma Cami yönetimindeki Karger Bey. Karger soyadı bu arada. İran'da soyadıyla sesleniyorlar. Bize bakın bu banner'ı verdi. Bunu size gösterdim. Bu alçı işlemesini Olcayto yaptırıyor. Bu da Karger Bey'in yazdığı bu cami ile alakalı kitap. Ben Farsçasını aldım. Ama İngilizcesi de var. Her şey çok ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Ve benim size aktardığım bilgileri ben tamamen Karger Bey'den aldım. Yani bilgiler tamamen doğru ve çok değerli ve Karger Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Yani sağ olsun geldi, tek tek hepsini anlattı. Ben de size aktardım. Ben bu camiye çok fazla geldim. Bilgim de vardı ama Karger Bey bana bu bilgileri verdikten sonra her şey tam yerine oturdu. Yani gerçekten bu caminin her karışı farklı bir mimariye ait. Ben buraya geldiğimde gerçekten kendimi tarihin ortasında buldum. Çünkü İran İslam mimarisinin bir örneği, hatta açık müze bile diyebiliriz. O derece. Ben burayı size göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.